Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha İlk Bakış TV ekranlarında buluşmuş olduk. Orta Doğu'da askeri hareketlilik ve diplomatik gerilim had safhaya çıkmış durumda. Suriye-Irak sınırındaki füze saldırılarından Washington'dan gelen sert açıklamalara kadar günün öne çıkan haberlerini bu videoda sizlere bir kez daha aktarmaya çalışacağız. Ve günün ilk sıcak haberinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Federe Kürdistan bölgesine, Peşmerge karargahına saldırılar olmuştu. Yine aynı şekilde Kuzeydoğu Suriye'de de SDG'nin kontrol ettiği bölgenin bir bölümünde saldırılar oldu. Günün ilk sıcak gelişmesi Suriye'nin kuzeydoğusundan Haseke kırsalında bulunan ve daha önce ABD ordusu tarafından lojistik merkez olarak kullanılan Harab Cir askeri üssü füze bombardımanına tutuldu. Irak topraklarının 20 kilometre derinliğindeki Tel El Hava Köyü yakınlarından fırlatılan 5 füze şu an DSG asayiş güçleri ve Şam yönetimine bağlı birimlerin kontrolünde olan üssü hedef aldı. Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo saldırıyı sert bir dille kınayarak Irak hükümetini doğrudan sorumlu tuttu. Hemo, Irak makamlarının kendi topraklarını kontrol edememesi ve bu toprakların ülkenin güvenliğini tehdit eden saldırılarda kullanılması kabul edilemez ifadelerini kullanarak çok sert bir tepki gösterdi ve Irak ordusunun ise saldırıların faillerini belirlemek üzere sınır hattında operasyon başlattığı da bildirildi. Diğer bir yandan aslında dün gelişmeyi sizlere aktarmıştım ama bugün alarm durumu var Peşmerge kanadında. Özellikle Irak Kürt bölgesindeki askeri hareketlilik tamamıyla artmış durumda. Dün gece Peşmerge karargahlarını hedef alan balistik füze saldırıları sonucunda 6 Peşmerge hayatını kaybetmişti ve 30 Peşmerge'yi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden görevliler için bugün Erbil ve Duhok'ta geniş katılımlı cenaze törenleri yapıldı. Erbil yönetimi saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını vurgulayarak Bağdat ve uluslararası topluma sınır güvenliğinin arttırılması çağrısında bulundu. Özellikle bu saldırının ardından bölgedeki stratejik noktalarda savunma önlemlerinin alarm durumuna geçtiğini, en üst seviyeye çıkarıldığını ifade edildi ve duyuruldu. Şimdi ABD'den de konuyla ilişkin bir açıklama var. Şimdi bununla ilgili aslında çok fazla şey söylenebilir. Özellikle ABD'nin buradaki politikası, işte İran, Kürt bölgesine saldırılar ve şimdi de Suriye'nin kuzeydoğusuna, DSG'nin kontrol ettiği noktalara saldırılar bence birçok şeyi açıklıyor diyebilirim sizlere. Ama yine de yorumu sizlere bırakıyorum. Şimdi Washington cephesinde Erbil saldırısına tepkiler gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pickett yaptığı açıklamada saldırıyı iğrenç olarak nitelendirdi. İran'ın ve Irak'taki milis grupların ABD vatandaşlarına ve müttefiklerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Aynı zamanda ABD'li senatör Kane de konuya ilişkin bir değerlendirme yaparak İran'ın doğrudan ABD ordusuyla yüzleşme kapasitesinin olmadığını bildiğini, bu nedenle sadece ulaşabildiği bölgesel aktörlere saldırarak bu yetersizliği örtbas etmeye çalıştığını savundu. Sadece şununla ilgili bir haberin altına aslında şerh mi diyelim, not mu diyelim, artık ne dersek diyelim, not düşmüş olalım. Biz öyle söyleyelim en azından. Şimdi ABD'nin şöyle bir bölgedeki durumunu bir göz önüne almak gerekiyor. Trump'ın son yapmış olduğu açıklamaları ve savaşın ilk başladığı günden bugüne kadarki süreci şöyle bir değerlendirmek ve geniş bir pencereden bakmak gerekiyor. ABD önce NATO ülkeleri dedi.
önce işte Avrupa Birliği dedi ve Avrupa Birliği ülkelerine, NATO ülkelerine çağrılar yaptı ve bir şekilde savaşa dahil etmek istedi onları. Ama Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO ülkeleri bu savaş bizim savaşımız değil diyerek aslında bunu sert bir dille reddettiler. Hatta şu an zaten yapılan açıklamalarda hala sert bir dille bu savaşa karşı olduklarını ve aynı zamanda bu savaşın onların savaşı olmadığını söylüyorlar. Ondan sonra bir Körfez ülkeleri hamlesi geldi. Yani bir baktık ki işte ABD üsleri Körfez ülkelerinde hedef alınıyor. İşte Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler hedef alınmaya başlandı İran tarafından ve bir şekilde ha işte Suudi Arabistan savaşa girdi, ha işte Katar savaşa girdi diyerek ABD bir şekilde Avrupa'dan ve işte NATO ülkelerinden alamadığı desteği Körfez ülkelerinden bir şekilde almaya çalıştı. Tabii bunun öncesinde işte Kürt gruplarla ilgili Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar da var hatırlayacağınız üzere. Daha sonra iş yine Kürtlere dönmüş oldu. Dolayısıyla ben bütün bunları toplayıp sizlere aktarıyorum. O yüzden yorumu da açıkçası sizlere bırakıyorum. Şimdi diğer bir yandan Irak'ta aktif bir savunma durumu olduğu ifade ediliyor ve bu konuyla ilgili çok net açıklamalar yapıldı. Sınır hattındaki bu hareketlilik sonrası Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden kritik bir karar çıktı. Resmi bir savaş ilanı yapılmasa da Başbakan Sudani Başkanlığındaki konseyin Irak ordusuna dış saldırılara karşı anında yanıt verme yetkisi tanıdığı bildirildi. Bu karar sınır hattındaki birliklerin aktif savunma moduna geçtiği ve olası tacizlere merkezden onay beklemeden karşılık verileceği anlamına geliyor aslında. Ve Bağdat'ın bu hamlesi bölgesel güvenliğin korunması adına atılan en sert adımlardan biri olarak yorumlanıyor ve Trump'ın planı. Peki bu Trump'ın planı ne? Bu deli adamın planı ne? Biliyorsunuz ki dünyada aslında lakabı deli Trump'ın. Bültenimizin özellikle son haberine geldiğimizde ekonominin aslında Trump'ı bu savaşta ne kadar sıkıştırdığını görebiliyoruz. Yani İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığı günden bu yana Trump'ın etrafta tabii bir tabir var, o tabiri de kullanmak istemiyorum. Etrafta dolaştığı bir durum var ve bir şekilde bir yerlerden işte destek almaya çalışıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi buna işte Avrupa ülkeleri dahil, NATO ülkeleri, Körfez ülkeleri ve en sonunda işte Kürtler dahil olmak üzere biliyorsunuz bir Hark Adası planı vardı Trump'ın. Ve net bir şekilde işte açıklamalar yaparak biz istersek Hark Adası'nı zaten kontrol altına alırız gibi açıklamalar yapıyordu. Bunun en büyük sebeplerinden biri aslında dünyaya akan, yani Hürmüz Boğazı'ndan akan petrol ihracatı. Çünkü bütün dünyaya oradan açılıyordu ve İran bunu kapatınca aslında büyük bir tehdit oluşturdu ki o tehdit zaten bugün günümüzde Türkiye'de petrol fiyatlarının geldiği noktadan bizlere gösteriyor ne kadar büyük bir tehdit olduğunu. 80 liralara dayanmış durumda. Donald Trump yönetiminin Tahran'a sunduğu öne sürülen 15 maddeli gizli yol haritası uluslararası kulislerde tartışılmaya devam ediyor. Bu planın içeriğinde nükleer denetimden bölgesel milislerin tasfiyesine kadar ne kadar sert şartlar varsa olduğu iddia ediliyor ve siyasi belirsizlik ekonomik piyasalarına da yansımış durumda. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve artan sigorta primleri nedeniyle akaryakıt fiyatları küresel ölçekte yükselişini sürdürmeye devam ediyor ve Türkiye'de de 80 liralara dayanmış durumda. En son işte dün gece itibariyle ayın 24'ünde aslında 7 liraya yakın bir zam geldi motorine. Daha sonra işte bugün 3 liralık bir indirim bekleniyor denildi ve şimdi bölgede işte petrol fiyatlarının, daha doğrusu motorun fiyatlarının 75 lira bantlarına çıktığı görülüyor ve bölgedeki diplomatik sürecin gidişatına göre de yön bulması bekleniyor. Bu akaryakıt fiyatlarının aslında daha çok artması görünüyor. Bugünlük aktaracaklarımız aslında bu kadardı bu videoda. Yaşanan tüm gelişmeleri tarafsız ve en hızlı şekilde sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Videomuzun altında ilgili içerikten dün yayınladığımız Nevroz videosu var. O Nevroz videosunu da izlemeyi unutmayın. Aslında tarihsel bağlamda
çok bilgilendirici bir video oldu ve yorum kısmında da bu haberlerle alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. 75.000 aboneye neredeyse ulaştık. Çok büyük bir kanala doğru evriliyoruz. Tabii ki sizlerin de desteğiyle. O yüzden şu 75.000 barajını da geçelim. Eşinize, dostunuza bizleri önermeyi ihmal etmeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.